Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün çok besleyici, çok orijinal, çok güzel bir kürden ama bir o kadar da yapılması çok kolay bir kürden bahsetmek istiyorum. Bugün sizlere evimizde nasıl fosfor gübresi veyahut da nasıl fosfor kürü hazırlanacağını anlatmak istiyorum. Kürümüzün nasıl hazırlandığını anlatmadan önce kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın lütfen. Hemen hemen bütün evlerde haftada bir kez, bazen 2 haftada bir kez bakliyat yemekleri yani nohutlu, fasulye, yeşil mercimek, kırmızı mercimek yemekleri yapıyoruz. Bu yemekleri çocuklarımıza, eşimize, evimize hazırlarken aynı zamanda da bitkilerimize çok rahat bir şekilde bir kür hazırlayabiliriz. Fosfor bitkiler için olmazsa olmaz besinlerden bir tanesidir. Çiçeklenme direkt fosforla ilgisi vardır. Fosfor gübresini evimizde çok rahatlıkla yemek yaptığımız zamanlarda çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben nohutları bir gün önceden ıslamıştım. Şimdi suyunu süzüyorum. Sarı bir su oluştu. Bitkiler için çok besleyici bir şeydir. Nohut bir gün boyunca içindeki fosforu bu suyun içerisine verdi. Şimdi bu nohutlarla biz kendimiz yemek yapacağız, yiyeceğiz. Ama suyunu iki şekilde kullanabiliriz. Suyunu biz bitkilerimize vereceğiz. Bitkilerimizin fosfor ihtiyacını karşılayacağız. Buz yapmak için buz kabına dolduruyorum. Şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım. Orkidelerimize yaptığımız kürü iki şekilde verebiliriz. Yaz aylarında buz şeklinde verebiliriz. Kış aylarında ve yine yaz aylarında sulama şeklinde biraz böyle incelterek süzdüğümüz suyun içerisine bir o kadar daha 1 litre su süzdüysek eğer 1 litre su daha ekstra su koyarak bitkilerimize uygulayabiliriz. Bakın görüyorsunuz birazcık kalmıştı. Onu da sulama kabımın içerisine boşaltıyorum. İçerisinde çok güzel fosforunu dediğimiz gibi içerisine tamamıyla verdi. Bitkilerimizde eğer büyüme problemimiz varsa fosfor gübresini ayda bir şekilde böyle uygulayabiliriz. Birazdan içerisine yine biraz bir o kadar daha su ilave edeceğim. Sarı su biraz açılacak, biraz beyazlaşacak. Yani fosforun dediğimiz gibi çiçek kalitesini olumlu yönde etkiler. İşte nohudunu dediğimiz gibi biz yiyeceğiz bugün. Suyunu ise bitkilerimize vereceğiz fosfor gübresi olarak. Çok besleyici bitkiler için çok besleyici bir besindir. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Bu hazırlamış olduğumuz kürümüzü orkidelerimize iki şekilde verebiliriz. Bir, sulama şeklinde verebiliriz. Tabii şunu tekrar etmekte fayda var. Suyu kesinlikle inceltmek lazım. Yani hazırlamış olduğumuz suyu direkt vermek yerine incelterek vermede fayda var. Daha besleyici olacaktır. Bitkiyi yormayacaktır. Tabii fosforun orkidelere çok büyük faydaları var. Başta dediğimiz gibi çiçeklenme, özellikle çiçeklenmenin kesinlikle fosforla alakası var. Büyüme, bitkilerin çabucak büyümesini istiyorsak fosfor takviyesi kesinlikle yapmamız lazım. Biyokimyasal ve enerji metabolizmasının çalışmasına bitkilerde yardımcı olur. Yani bitkilerin diğer besinleri parçalamasına ve diğer besinleri kullanmasında da çok ciddi manada fosforun yardımcı olur. Sularken çok dikkatli olmamız lazım. Böyle suları yine gövdeye ve yapraklara kesinlikle değdirmemek gerekiyor. Fosforu tam almış, fosfor ihtiyacı olmayan orkidelerimizde bazı hastalıkların görülme riski, görülme sıklığı azalıyor. Mesela bitkilerde bakteriyel hastalıklar ve mantarlara karşı dayanıklı olmasına zemin hazırlıyor fosfor. Dediğimiz gibi bakın çiçeklenme dedik. Çiçeklenmeye çok büyük etkisi var. Yani bitkilerimize düzenli aralıklarla sık değil ama 2 ayda bir
1,5 ayda bir bu şekilde fosfor takviyesi yapıldığı zaman bitkilerimiz sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olacağızdır. Şimdi daha önce hazırlamış olduğumuz bu buz küplerini çıkartıyoruz. İki şekil dediğimiz gibi iki şekilde vermek gerekiyor ve verilebilir. Yaz aylarında özellikle bir sulama şeklinde, iki bu şekilde buz küpleri hazırlayıp orkidelerimizin, bakın bu buz küplerinde şuna dikkat etmek lazım. Buz küpleri kesinlikle orkidelerimizin köklerine değmeyecek. Köklerine değmediği gibi aynı şekilde de gövdelerine ve yapraklarına da değmeyecek. Buz küpleri gövdelerine ve yaprağa geldiği zaman köklerde ve gövdede donmaya sebep olabilir, soğuk almalara sebep olabilir. Önemli bu. Bitkilerimize eğer bu şekilde, özellikle orkidelerimize bu şekilde buz küpleri koyarsanız hem orkidelerimizi serinletmiş olacaksınız, hem nemlendirmiş olacaksınız. Buzda yavaş yavaş eridiğinden dolayı suyunu yavaş yavaş verecektir. Bitkilerinin almış olduğu gıdaları çok rahat, çok daha kolay bir şekilde almasını sağlayacağız. Köklere değdirmemeye çalışıyorum. Direkt toprağın üzerine koyuyorum. Bütün bitkilerim, bütün orkidelerimin üstüne birer tane, bazılarına büyüklüklerine göre ikişer tane koyuyorum. Bana göre çok zevkli. Ben gerçekten bu işlemleri yaparken zevk alarak yapıyorum. Bunları yaptığım zaman orkidelerim yapraklanıyor. Orkidelerimiz çiçeklendiği zaman ayrı bir lezzet, ayrı bir zevk alıyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ve beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.